Düşünsene, yerden binlerce feet yüksektesin. Dışarıda şiddetli bir fırtına ve iliklerine kadar işleyen dondurucu bir soğuk. Elinde bir çanta dolusu 200 bin dolar nakit para. Sırtında ise seni özgürlüğüne kavuşturacak olan bir paraşüt. Ve sen hiç düşünmeden uçağın arka kapısını açıp kendini o karanlık boşluğa bırakıyorsun. Kim cesaret edebilir buna? Profesyonel bir atlayıcı mı yoksa intihara meyilli delinin biri mi? 24 Kasım 1971 gecesi Dan Cooper isminde bir yolcu Seattle semalarında bir uçağın arka kapısından fırtınalı havanın durumunu aldırmadan aşağıya atladı. Ve o andan itibaren bir daha ondan tek bir haber bile alınamadı. Ne bir ceset ne de en ufak bir ipucu. Polisin çözemediği tek uçak kaçırma vakası olarak tarihe geçti. Yıllarca süren araştırmalar, binlerce ifadesi alınan şüpheliler ve ormanda tesadüfen bulunan çürümüş para desteleri. Ama Cooper, o hala bir hayalet. Bugün mantığın sınırlarını zorlayan, adaletin bile çaresiz kaldığı o sıra dışı D.B. Cooper hikayesinin derinliklerine iniyoruz. Bu sefer emniyet kemerlerinizi bağlamayın. Çünkü bu psikopat adamın ne kemere ne de kaçmak için bir uçağa ihtiyacı vardı. Hazırsanız tarihin en büyük sırrına D.B. Cooper'ın izine düşüyoruz. Tarih 24 Kasım 1971'i gösteriyordu. Şükran Günü arifesi. Gökyüzü gri bulutlarla kaplı. Portland Havalimanı bayram tatili sebebiyle oldukça kalabalık ve hareketliydi. Kalabalığın içinden bilet kontuarına doğru yaklaşan bir adam tüm bu telaşeli insanların içinde giyimi, kuşamı ve enerjisiyle dikkat çekiyordu. Üzerinde resmi bir siyah takım elbise, tertemiz beyaz bir gömlek, siyah bir kravat ve siyah bir güneş gözlüğü vardı. Elinde ise sadece siyah bir evrak çantası vardı. Adam bildiğin Matrix filminden fırlamış Ajan Smith gibi havalimanı görevlisinin yanına geldi. İsmini soran görevliye oldukça naif ve sakin bir ses tonuyla yanıt verdi. Adım Dan Cooper. Northwest Orient Hava Yolları'nın 305 sefer sayılı uçağı Seattle'a gitmek üzere tek yönlü bir bilet aldı. Ücretini nakit ödedi. 20 dolarlık banknotlarla. Kimse bu adamdan herhangi bir şüphe duymadı. Neden şüpheleneceklerdi ki? Cooper, o dönemde sık rastlanılan orta yaşlı, şık giyimli, güven veren bir iş adamı görünümü veriyordu. Uçağa bindi. Boeing 727 tipi devasa yolcu uçağının en arkasındaki 18C numaralı koltuğuna oturdu. Oldukça sakin görünüyor. Yüzünde herhangi bir gerginlik veya heyecan belirtisi yoktu. Bir sigara yaktı. O zamanlar uçakta sigara içmek serbestti. Ve bir bardak viski soda sipariş etti. Etrafındaki yolcular bayram tatilini, tatilde ne yapacaklarının planını ya da Seattle'daki akrabalarını düşünürken Cooper birazdan Amerika tarihinin en büyük olayının ve gizeminin planını yapıyordu. Ve hiçbir şeyden haberi olmayan hostes Florence Schaffner'a baktı. Saat tam 14:50 idi. Uçak havalandıktan sadece birkaç dakika sonra Cooper yanından geçen hostes Schaffner'a bir kağıt uzattı. Genç kadın adamın kendisiyle tanışmak amaçlı kağıtta bir telefon numarası olduğunu düşündü ve nota hiç bakmadan çantasına attı. İşte o an Cooper tarihin akışını değiştirecek o cümleyi hostesin kulağına fısıldadı. Hanımefendi, o nota baksanız iyi olur. Yanımda bir bomba var. Bir an donup kaldı ve bir süre hareketsiz kaldıktan sonra Cooper'ın yanına oturdu ve notu açıp okumaya başladı. Notta düzgün el yazısıyla şunlar yazıyordu. Çantamda bir bomba var. Gerekirse kullanacağım. Hiç sorun çıkarmadan yanıma oturmanızı istiyorum. Kaçırılıyorsunuz. Hostes en başta inanmak istemedi. Cooper'dan bombayı göstermesini istedi. Adam gayet soğukkanlılıkla dizlerinin üzerindeki siyah çantayı açtı. Schaffner hayatı boyunca hiç görmediği ve hayatı boyunca unutamayacağı o manzarayla karşılaştı. 8 adet kırmızı dinamit çubuğu birbirine kablolarla bağlanmış karmaşık bir düzenek ve devasa bir batarya. Schaffner Cooper'ın şaka yapmadığını anladı ve Cooper isteklerini bir kağıda yazarak pilotlara iletmesini istedi. İstekleri netti. Pazarlık kesinlikle olmayacaktı. 200 bin dolar nakit para. Bugünün parasıyla yaklaşık 1,5 milyon dolar ve 4 adet paraşüt. Ayrıca uçak Seattle'a indiğinde uçağa yakıt ikmali yapılmasını istiyordu. Burada bir parantez açalım. Cooper neden bir değil de 4 tane paraşüt istemişti? FBI o an şunu düşündü. Bu adam uçağı patlatma gibi bir niyeti yok. Yanında bir rehine daha alıp uçaktan atlayacak. O yüzden rehine için de paraşüt istiyor. Bu düşünce Cooper'a bozuk veya hileli paraşüt vermelerini engelledi. Cooper daha en baştan bunların hepsinin planını yapmış. O an sadece güvenlik kuvvetlerine karşı algı operasyonu yapıyordu. Pilotlar uçağı Seattle semalarına tur attırırken Cooper
inanılmaz bir rahatlık ile viski sodasından yudum alıyor, sigarasını tüttürüyor ve yerdeki ekiple hostesler aracılığıyla iletişim sağlıyordu. Uçaktaki diğer yolcuların olaydan haberi bile yoktu. Pilot yolculara "Teknik bir arıza nedeniyle Seattle üzerinde uçuş halindeyiz" anonsu yapmıştı. Cooper, uçağın içindeki kaosun kontrolünü tamamen elinde tutuyordu. Adam uçak kaçırmış, peşinde ordu, polisler ve koca devlet var. FBI kriz masası kurmuş, bizimki orada viski sodasından fırt çekip sigarasını tüttürüyor. Gerçekten bu seviyede bir rahatlık için ne yiyip ne içmek lazım? Sorum şu, siz o an o uçakta hostes olsanız bu kadar kibar ve soğukkanlı bir hava korsanına karşı ya sabır mı çekerdiniz yoksa "abi senin bu rahatlığın şifresi ne" diye taktik mi alırdınız? Yorumlarda birleşelim, bu vizyonu beraber tartışalım. Saat 17.45'te uçak Seattle Tacoma Havalimanı'na indi. Cooper'ın istedikleri hazırdı. $200.000, seri numaraları alınmış banknotlar halinde bir çantadaydı. Paraşütler teslim edildi. Cooper, uçaktaki tüm yolcuları ve ilk iletişim kurduğu hostes Florence Schaffner'ı serbest bıraktı. Uçakta sadece pilotlar, bir tane hostes ve kendisi kalmıştı. Cooper, teslimatları aldıktan sonra yakıt depoları bile tam dolmadan pilotlara uçağı hemen kaldırmasını istedi. Hedef Meksiko City ama bir şartı vardı. Uçak 10.000 fitin üstüne çıkmayacak, iniş takımlarını hiç kapatmayacak ve flaplar 15 derece eğimli olacaktı. Bu, uçağın mümkün olan en düşük hızda seyretmesi demekti. Pilotlar itiraz etti. "Bu yakıtla Meksika'ya kadar gidemeyiz." Cooper geri adım atmadı. "O zaman Reno'ya inip yakıt ikmali yaparız." Saat 19.40'da Boeing 727 simsiyah bulutların ve fırtınanın içine doğru hareket etmeye devam etti. Kolluk kuvvetleri bu uçağın peşine 2 tane savaş uçağı yollamıştı. Ama Cooper zaten bunun en başından beri farkındaydı. Savaş uçakları düşük hızla giden uçağı takip etmekte zorlamıyordu. Uçak havalandıktan 20 dakika sonra Cooper, hostes McLaugh'u kokpite gönderdi. Kokpit kapısı kapandığında Cooper artık tek başınaydı. Hemen işe koyuldu ve uçağın arka kapısını açtı. Uçağın kabin basıncı aniden düştü. Pilotlar kokpitteki ikaz ışığının yandığını gördü. Dışarıda saatte 300 kilometre hızla esen fırtına, dondurucu bir yağmur ve zifiri karanlık bir ormanlık arazi vardı. Cooper $200.000 çantadan çıkarıp fazladan aldığı paraşütlerin içine koyup vücuduna sabitledi. Kendi paraşütünü kuşandı ve uçağın o meşhur arka kapısından tarihin en büyük karanlığına ve yok oluşuna doğru kendini bıraktı. O an Dan Cooper ismi öldü ve efsanevi D.B. Cooper doğdu. Saat 20.13. Boeing 727'nin kuyruk kısmındaki merdivenler fırtınanın şiddetiyle sarsılıyordu. Kokpitteki ikaz göstergeleri ve sesleri Cooper'ın o meşhur atlayışı gerçekleştirdiğinin haberini veriyordu. Cooper $200.000 vücuduna sıkıca bağlamış, sırtındaki paraşüte güvenerek kendini o boşluğa bırakmıştı. Ama burada durup bir düşünmek lazım. Dan Cooper ne kadar zeki ve akıllı bir adam gibi görünse de saatte 300 kilometre hızla giden bir uçaktan soğuk, yağmurlu ve fırtınalı bir gecede atlamak ne demek? Bu bir cesaret göstergesi miydi? Yoksa Cooper o zaten kapıdan çıktığı an aslında kendi ölüm fermanını mı imzalamıştı? FBI, Cooper'ın atladığı bölgenin koordinatları belirlemek için uçağın rotasını santim santim inceleme altına aldı. Ariel kasabası yakınlarındaki Lewis Nehri bölgesinde aramaya başladılar. Bölgeye binlerce asker, polis ve özel eğitimli köpekler sevk edildi. Karadan, havadan, hatta eğitimi dalgıçlar tarafından nehrin içinde bile haftalarca arama yapıldı. Sonuç? Koca bir hiç. Ne bir paraşüt, ne Cooper'ın kıyafetlerinden bir parça, ne de tek bir dolar. Cooper sanki gökyüzünde ışınlanmış ve başka bir boyuta geçmişti. FBI, dedektörleri ve profesyonel dağcılar bile o vahşi ormanda hayatta kalmanın imkansız olduğunu söylüyordu. Ama Cooper sıradan bir adam olmadığını uçağı kaçırdığı ilk dakikada kanıtlamıştı. Yıllar geçti. Tarihler 1980 yılını gösterdiğinde Cooper vakası arşivlerin tozlu raflarında bekleyen bir faili meçhul dosyalarından biri olmuştu. Ta ki 8 yaşındaki Brian Ingram, Kolombiya Nehri kıyısındaki Tinabar kumsalında kumla oynarken o şeyi bulana kadar. Brian, kumların arasına saklanmış, lastik bantlarla sarılmış 3 deste para buldu. Paralar oldukça yıpranmış haldeydi. Kenarları yırtılmış ama üzerindeki seri numaraları hala okunabilir durumdaydı. FBI hemen olay yerine gelerek olayı inceleme altına aldı. Seri numaraları karşılaştırıldığında şok gerçek ortaya çıktı. Bu paralar 1971 gecesi Cooper'a verilen o fidye paralarıydı. Toplam $5.800. Ama işin garip kısmı, paralar Cooper'ın atladığı tahmin edilen arama bölgesinin kilometrelerce uzaktaydı. Olaya jeologlar ve nehir uzmanları dahil oldu. Paraların oraya nasıl geldiğine dair teoriler havada uçuştu. Kimisi Cooper paraşütle nehre düştü ve boğuldu. Paralar da nehirle beraber sürüklendi dedi. Kimisi ise Cooper paraları bilerek oraya gömdü, hedef şaşırtıyor dedi.
Ama asıl soru şuydu. Eğer Cooper gerçekten öldüyse geri kalan $194.200 nerede? Neden 8 yıl boyunca piyasada bu seri numaralı tek $1 bile harcanmadı? Bir insan hayatını riske atıp aldığı o kadar parayı neden harcamazdı? Yoksa Cooper gerçekten dış görünüşü gibi zengin ve varlıklı bir insan mıydı? Sadece sistemi dize getirmek isteyen bir dahi miydi? FBI, dosya açık kaldığı 45 yıl boyunca 800'den fazla şüpheliyi sorguladı. Tüm teşkilat gerçekten Cooper'ı arıyordu. İşte o listedeki en çarpıcı isimler. Richard McCoy, Cooper vakasından sadece 4 ay sonra Cooper'ın kullandığı yöntemle bir uçağı kaçırıp $500.000'la uçaktan atladı. Ama Cooper kadar şanslı değildi. Yakalandığında üzerinde Cooper'ınkine benzer takım elbise vardı. Ama FBI, McCoy'un olay gecesi Cooper olamayacak kadar farklı bir yerde olduğunu kanıtladı. Yine de metot o kadar benzerdi ki herkes kopyacı mı yoksa usta mı diye sordu. Sheridan Peterson, eski bir deniz komandosu, ayrıca profesyonel paraşütçüydü. Cooper'ın robot resmine birebir benziyordu. Ölüm döşeğindeyken bile Cooper hakkında ağzından tek bir şey çıkmadı. Robert Rexstrow, özel kuvvetlerde görev yapmış, patlayıcı uzmanı ve helikopter pilotu. Zekasıyla FBI'yı yıllarca peşinden koşturmuştur. Kendisine Cooper olup olmadığı sorulduğunda her seferinde kaçamak cevaplar verdi. Hatta bir muhabire "Ben bir hayaletim" demişti. Ama en tuhaf iddia bir kadından geldi. Marla Cooper 2011 yılında FBI'ye gidip "Amcam L.D. Cooper Şükran günü akşam yemeğinde eve kanlar içinde gelmişti ve uçağı kendisinin kaçırdığını iddia etmişti" dedi. Ancak DNA testleri Cooper'ın uçakta içtiği sigara izmaritleri ve uçakta bıraktığı kravatındaki DNA'sı ile eşleşmedi. 2016 yılında FBI, tarihin en büyük ve en uzun süren insan avının kapandığını açıkladı. D.B. Cooper dosyası tekrardan arşivlerin tozlu raflarında yerini aldı. FBI, hedeflerinin daha acil dosyalara kaydırmak zorunda olduklarını söyledi. Ama bu, D.B. Cooper gizeminin ilelebet bittiği anlamına gelmiyordu. Aksine Cooper artık bir suçludan çok bir halk kahramanına, bir popüler kültür ikonuna dönüşmüştü. Düşünsenize, bir adam çıkıyor, hiçbir insana zarar vermeden, o bombanın gerçek olup olmadığı bile hala meçhul, devleti ve en sıkı güvenlik önlemlerini dize getiriyor, parayı alıyor ve gökyüzünde yok oluyor. Ne bir kurban var, ne bir kan. Sadece bir efsane. Cooper bugün hayatta mı? Eğer yaşıyorsa 90'lı yaşlarında olmalı. Belki de bir sahil kasabasında elinde viski sodasıyla sigarasını yakmış, yine her zamanki rahatlığı ile keyif yapıyor. Ya da o fırtınalı gecede ormanın derinliklerinde bir ağacın dalına asılı kalmış, o paralarla birlikte doğaya karışmıştır. Gerçek ne olursa olsun D.B. Cooper ismi insanlığın bilinmeyen olan açlığının en büyük simgesi olarak kalacak. Geçen hafta Franselan hikayesinde şansın dibini sıyırmıştık. Ama D.B. Cooper'da durum farklı. Burada şans değil, soğukkanlılık ve kusursuz bir zeka var. Cooper, uçağın arka kapısının uçuş sırasında açılabilir olduğunu bilen nadir kişilerden biriydi. Boeing 727'nin o teknik açığını keşfetmiş ve bunu bir kaçış kapısına dönüştürmüştü. Peki, asıl soruya gelelim. D.B. Cooper o gece o ormandan sağ çıkabildi mi? FBI'ye göre bu imkansızdı. Ama Cooper, hayatı boyunca imkansız denilen ne varsa hepsini birer birer başarmıştı. Belki de o paraları hiç harcamadı. Çünkü onun asıl amacı zengin olmak değil, sistemin en sıkı korunan kapılarından birini ardına kadar açıp gökyüzünde bir hayalet gibi yok olmaktı. Bugün Washington'ın balta girmemiş ormanlarında hala o siyah çantayı ve paraşüt parçalarını arayan maceracılar var. Ama belki de aranması gereken yer o ormanlar değil, aramızda sessizce yaşayan, beyaz saçlı ve hafif gülümseyen o yaşlı adamın hafızasıdır. Sizce Cooper bir halk kahramanı mı yoksa sıradan bir hava korsanı mı? Ve en önemlisi, o gece o uçaktan atlayan siz olsaydınız o karanlığın içinde ne bulmayı umardınız? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Hepsini tek tek okuyup cevaplayacağım. Eğer bu gizemli yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve bu tarz çözememiş dosyalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekler bazen en derin arşivlerde saklıdır. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.